Evet arkadaşlar, şu anda Albi şehrinin sokaklarında geziyoruz. Birbirinden keyifli sokak araları var ama burada bir market var. Şimdi sizi oraya götürüyorum. İnanılmaz güzel. Yemek kokuları şu an geliyor. Sebze, meyve, balık, sinek barların olduğu çok keyifli bir yer. Albi marketinin giriş kapısı. Evet. Albi'deki market kuvvetteyiz. Kokular mis gibi. Bakın, taze meyve sebzeler burada satılıyor. Böyle tatlılar, turtalar, peynirler, ünlü Fransız peynirleri, roquefortlar, şamdanderler hepsi burada satılıyor. Organik havuçlar arkadaşlar, bakın kaç çeşit var. 2, 3, 4, 5, 6 çeşit. Sonra tatlar başlıyor. Tatlar da çeşit çeşit, şu gördüğünüz gibi. Favorim kış meyveleri. Burası da oysterci markette, böyle istiridye satılan alan. Hemen buradan alıp taze taze limon sıkıp çiğ bir şekilde yiyebiliyorsunuz oyster. Kuru yemiş bölümü. Marketin içerisinde bir süpermarket ve içki reyonu. Üstü açık bir market. Market çok keyifli. Bazen burada canlı müzikler de yapılıyor. Sokak sanatçıları tarafından. Fransa Albi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Böyle bir meydanda uyandığınızı düşünsenize. Evlere bak. Saint Cecil Katedrali, Albi'deki Hristiyan Kateris mezhebine yapılan Haçlı Seferi'nden sonra bu mezhebi tamamen yok etmek isteyen Papa'nın emriyle yapılmıştır. Katedralin en önemli özelliklerinden biri, Avrupa'nın tuğladan yapılmış en büyük katedrali olmasıdır. Katedral, 1282-1480 yılları arasında inşa edilmiştir. Toplam 113 metre uzunluğa sahip katedralin 78 metre yüksekliğinde bir kulesi mevcuttur. Gotik mimarinin eşsiz bir örneğidir. Katedralin başka bir önemli özelliği de cennet ve cehennem kavramlarının duvar resimlerinde ve heykellerde sıkça işlenmesidir. Bunun en önemli örneği Son Yargı isimli duvar resmidir. Büyük tonozlu tavanlarda bulunan freskler, Fransa'daki İtalyan Rönesans ressamlığı etkilerinin en eski ve büyük örneğini oluşturur. Bu freskler 1509-1512 yılları arasında 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Girişin ücretsiz olduğu bu katedrali gezmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Şimdi sizleri katedralin içine kısa bir tur için davet ediyoruz. Grubumuzla beraber şimdi
Albi'deki Sanssouci Katedrali'nin önündeyiz. İçeri girişimizi yapacağız. Pazar günü geldik. Saat 9 olduğundan dolayı gelişimiz 9.30'da alıyorlar içeri. İlk girenler bizler olacağız grubumuzda. Hazreti İsa, iyi kalpli İsa, ama muhteşem bir perspektif var arkadaşlar. Geometrik şekiller inanılmaz güzel. Evet, karşımızda Sanssouci ile var. Katedralde ismini veren Romalı kendisi. Ve bu Romalı'nın hikayesi, gördüğünüz gibi boyuna iyi baktığınız zaman 3 kesik var. Hristiyan olduğu için ve fakirlere yardımcı olduğu için bunun kafası kesilmek istenir ve 3 defa kılıç darbesiyle vurulur ama kafası kesilmez. Sonra 3 gün yaşar. Bu yüzden de kendisini azize ilan eder. Dönemin papası. El işaretine dikkatli baktığınız zaman dönemin Hristiyan merhabalaşması olduğunu dikkat etmiş oluruz. Evet, şu anda Sanssouci Katedrali'nin yanında susadık. Su içeceğiz. Sanssouci. Evet, şu anda Albi şehrindeyiz grubumla beraber ve bu gördüğümüz dünyanın en büyük tuğla katedralinin alt kısmı, Piskopos'un sarayı, ama günümüzde burası Toulouse Henrik Loutrec'in müzesi. Burası da benim grubum. Ve karşıda muhteşem Tarn Nehri ve Albi. Henri Toulouse de Lautrec Müzesi'ne geldik. Kendisi burada doğuyor. Bu şatoda doğuyor ve bugün burası müzesi. Saat 10'da açılacak. Öncelikle kendisinden biraz bahsetmek istedim. Henri Toulouse de Lautrec kendisi bu şatoda çok zengin bir aile çocuğu olarak dünyaya geliyor. Akraba evliliği yapan bu ailede doğan çocuklardan işte kardeşi çok küçük yaşta ölüyor. Kendisi engelli kalıyor. O dönemler bilinmeyen bir sebepten dolayı fiziksel orantısızlık var. Üst bedeni alt bacaklarından daha uzun. Bu nedenle Henri Lautrec yatağa mahkum kalıyor. Kırılgan bir kemik yapısı var. Düştüğü anda kırılıyor. Bir daha tedavisi olmuyor. Kardeşi de öldükten sonra anne baba birbirinden ayrılıyor. Anne 1873 yılında Paris'e taşınıyor ve oğlu Lautrec'i de yanında götürüyor. Lautrec 78 yılında buradaki şatoya tekrar geliyor ve bu şatoda düşüp sağ bacağını, 79'da sol bacağını kırıyor ve 2 bacağı da bir daha iyileşmiyor. 1886 yılında Paris Güzel Sanatlar Akademisi'ne yazılıyor ve yeteneği ortaya çıkıyor. 1887'de Van Gogh'la tanışır. 1888 yılında kendi sanat atölyesini açmaya başlar. Bir atölye kiralar ve kendi sanatını ortaya çıkarmaya başlar. Lautrec artık kendi tarzıyla anılmaya başlanır. Özellikle yaptığı çizimler sıra dışıdır. Evet, bu salonda da Lautrec'in çok ünlü afişleri var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi, bakın hemen gördüğünüz arkamızdaki, burası ve şu gördüğümüz afişleri de çok önemli dünyaca ünlü. Henri Lautrec sakatlandıktan sonra iyice hayata küsecek ve tek teselli hayat kadınlarında arayacak. Hayat kadınlarıyla ilgili çok fazla çizim yapacak. 36 yaşında ölene kadar bütün hayatı boyunca hayat kadınlarını çiziyor. Hayat kadınlarının sabah kalkışı, çalışmaları, müşteri beklemeleri, bütün o günlük yaşantılarını çiziyor. 2000'e yakın bir eser bırakıyor dünyaya. Hayat kadınlarıyla bu ilişki ve düzensiz hayatından dolayı 1899 yılında annesi terk ediyor ve Lautrec yalnız kalıyor. Hastalanıyor tabii ki. 1901 yılında ise Frengi hastalığı ve psikolojisi bozuluyor. Bu nedenle ölüyor arkadaşlar.
Müzenin ikinci katında Lautrec'in çağdaşlarının ve sanatçı arkadaşlarının eserlerinden oluşan 20. yüzyılın ilk yarısından eserlerin yer aldığı modern sanat koleksiyonu sergisi yer almaktadır. 9 euro karşılığında gezebileceğiniz müze için en az 1,5 saatinizi ayırmanızı tavsiye ederiz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.